Herkese günaydınlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü rotamızda neler var? İsfahan'dan yola çıkıp 100 kilometre ileride Taktaku Guest House var. Tamamen aslında orada bir şehir yok, bir şey yok. Tamamen oradaki atmosferi merak ettiğim için 100 kilometre ileride orada kalacağım. Ve ardından yola devam edip Yezd'e gideceğim. Orada çok uzun süre kalmak istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi zamanla ilgili bir sıkıntım yok. Çünkü ardından Pakistan ve Hindistan için mental olarak hazır olmam gerekiyor. İran yeme içme konusunda çok ucuz. Konaklama konusunda çok ucuz. O yüzden bolca zaman geçirebiliyorum. Birazdan yola çıkıyorum ve Taktaku Guest House'a ertesi günde Yezd'e uzanan, hatta Yezd'in tarihini izleyeceğimiz müthiş bir bölüm olacağını düşünüyorum. Şimdiden şöyle bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. İyi seyirler dilerim. Tekrar selam herkese. Şimdi bir tane 100 kilometre ileride çok güzel bir guest house var. Stephen de oraya gitmek istiyor. Birlikte oraya doğru süreceğiz. Çok zaten yolumuz yok. Ardından ise birlikte Yezd'e gideceğiz. Yezd gerçekten çok önemli çünkü orada ıssızlık kuleleri falan yok. Ne, sessizlik kuleleri mi varmış, ne varmış? Bir şeyler varmış. Oraya süreceğiz. O zaman başlayalım. Ki bölümlerden izlediğiniz gibi gerçekten İsfahan çok tarihi, çok keyifli bir şehirdi. Selçuklular dönemine ve Safaviler dönemine tanıklık etmiş, o dönemin başkentliğini yapmış bir şehirdi. Turistik ama pahalı değil kesinlikle. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İran'da yeme içme, benzin, konaklama, yani 15-20 dolar civarlarına konaklıyoruz. Bugün de hatta Taktaku Guest House beni takip ediyormuş. Misafir etmek istedi. Yani benim için de çok iyi oldu. Hem oranın atmosferini de çok merak ediyorum. Bir bakalım nasılmış. Bir de motorumu yıkattım. Hep söylüyorsunuz Gülşah camın kirli falan diye. Yıkatma fırsatı buldum. Havada bir puslu. Stephen de iyi adam. Yani şey değil ama şeyi çok sevmiyorum. Yani bağlı birlikte sürmeyi. O mesela şu an Pakistan'a gidecek. Pakistan'a kadar birlikte sürmek istiyor ama ben söyledim, yani ben bu yolculuğa tek çıktım ve tek başıma çok daha fazla macera yaşıyorum. Evet, yolda denk geldikçe tabii ki sürebiliriz. Ama ne kadar olursa olsun bu macerayı tek başıma ilerletip daha fazla insanla tanışmaktan kesinlikle çok daha fazla keyif alıyorum. Çok iyi. Çok iyiler ya. Ama bir o kadar da trafikte maalesef tehlikeliler. Hava bugün nasıl bir kötü oldu ya. Hava şu an 20 derece. Bir de nasıl bir kum bunlar, nasıl bir çöl. Baksana. Değişik bir çöl. Kavir çölü. Ama İran hep asfalt, güzel yani. Savaş için asılan bir bayrakmış. Biraz korkutucu olmaya başladı artık burada da durumlar ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sevmedim şehri. Gerçekten sevmedim. Böyle korkunç o bayraklardan sonra.
Baksana, bir değişik değil mi? Ben mi çekindim? Bura neymiş böyle ya? Vay 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 vay. Bir şey diyeyim mi? Stefan olmasa ben burada korkardım. Gerçekten burası korkunç. Vay vay, ne güzel bir yer. Park alanı da varmış. Hühü. Hoş geldik. Çok uzun yollardan gelmiş gibi. 100 kilometre geldik. Teşekkürler. Welcome. Teşekkür. Alacağım dur. Bu arada Taktoku Guest House'a vardım ve montaj için ve dinlenmek için benim için acayip bir alan oldu. Çok sessiz, çok sakin. Şöyle bir alan var ve Almanya'dan gelen iki tane evet, Hırvatistan'dan gelen Hırvatistan'dan gelen iki tane misafirimiz daha var. İki tane motosiklet sürücüsü daha var. Şimdi birazdan size hem etrafı göstereceğim hem de motosikletleri göstereceğim. Sonra içeride mutfakta akşam yemeği yapılıyor. Akşam yemeği yiyeceğiz birlikte. Yarın Yezde doğru devam edeceğim. Ama bu bölümü Yezde bitireceğim. Yezdi gezeceğiz birlikte. Bir şöyle kalacağım yeri, çevreyi göstereyim. Sonra devam edelim. Bizden sonra buraya iki tane daha yamağa geldi. Dünya turu yapıyorlarmış. Diğer motorları da Güney Amerika'daymış. Böyle kıyafetleri yıkadık. Benim canavar burada. Güvenli park yerleri oluyor. Olması gerçekten müthiş. Böyle bir alan. Burası da benim odam. Muhammed, ne yemek yapıyorsun? Akşam yemeği yapıyor. What is this? This is camel meat. Camel meat? Camel grounded meat. Deve. This is carrot. Hı. This is green bean. Yeşil fasulye. Now I add the spices. Akşam yemeğini hep birlikte yiyeceğiz. Ve akşam yemeği zamanı.
or rice. Pilav mı yaptın Muhammed? Pilav? Palau. İran pilavı. Iran palau. In Turkey you have bulgur. Bulgur, evet. Ama bu pirinç. Rice or Rice, bulgur? green bean, camel meat, carrot. Please take a seat. Ellerine sağlık şimdiden. Very nice. Ist es ein Teller zu viel oder ist es für zwei? Are you eating from two plates? Burası için 15 dolar ödeniyor. İsterseniz paylaşırsanız 8-9 dolarda. Yani yer yatağının normalde çok konforsuz olacağını düşünüyordum. Ama çok iyiydi. Yani o Tacikistan'dan falan sonra bayağı başarılıydı. Çok keyifli bir akşam yemeği geçirdik. Oradan sonracığıma devam. Ay. Teşekkürler. Thank you. Thank you. I really hope to see you. Teşekkürler. And if you can come back, you are welcome. Okay. Çok teşekkürler. Vay be, başladık. Renata ile birlikte sürüyoruz bugün. Normalde başka birileriyle artık sürmek istemiyordum. Ama Renata'nın enerjisi çok güzel. 2 senedir dünya turundalarmış ya. Amerika'da GS'leri var. Onlarla yapmışlar. Şimdi bununla da burayı yapıyorlar ama Amerika'daki motorlarını almaları gerekiyormuş falan. Böyle bir sürü değişik işler var. Yezde otele son 9 kilometre falan. Bir şey kalmadı yani. Şu Yezdin karşısında bir cami var. Yolun sonunda. Ablam da 30'la gidiyorsun ama. Ali Baba. Selam. İran'ın tarihi kadim şehri Yez'den herkese selamlar. Burada çok değişik bir atmosferle karşılaştım. O yüzden böyle yaşadığım, hissettiğim duygular çok farklı. Ve bugün
Ve yarın, aslında daha çok yarın sizlerle birlikte bu güzel kenti gezeceğiz. Ama şehri gündüz gezmeden önce ben size akşamını göstermek istedim. Çünkü benim bu kadar büyülendiğim bir şehir şu ana kadar olmadı. Hiva çok güzeldi ama olmadı. O zaman o merak ettiğimiz tarihi Yes turu başlasın. Hazır otelden çıkarken motoru buraya aldım ama buradan nasıl çıkacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Stefan hala benimle ve Alman çifte bezle onların motorlarını da buraya aldık ve bu kadarcık dar bir alandan çantaları sokup geçtim arkadaşlar. O zaman başlayalım. İlk hedefimiz Zerdüşt Ateş Tapınağı. 1500 yıldır sönmeyen bir ateşe doğru gideceğiz. Sonrasında şehir gezisi devam ediyor. Şimdi burada bir cami var ama burayı sonra gezeceğim. Önce Zerdüşt Ateş Tapınağı'na gideceğim. Oradan sonra size göstereceğim her şeyi. Burası kaldığımız otel hemen merkezin yanındaydı. Ali Baba Otel. Tavsiye ederim. 15 dolara kaldım tek oda. Burası böyle bir ana cadde. Ve şimdi Zerdüşt Ateş Tapınağı'na doğru yola çıkacağım. Sonra da burayı gezeceğim. Çünkü yakın olan her şeyi sonraya bırakıyoruz ya biz hep. Çoğalarak devam ediyoruz. Şimdi karşımıza birazdan çıkmadı hala. Arkadaşlar da Rusya'dan gelmişler. Evet, şimdi bu karşımızda görmüş olduğumuz saat kulesi ise Kaçan Hanedanlığı tarafında yapılmış. Yani binlerce yıl öncesine dayanıyor. Ve İran'daki ilk saat kulesi olmasının yanında aslında dünyadaki de en eski saat kulelerinden biri olarak geçiyor. Yani 3. ya da 4. Zaten bu Old City bu saat kulesinin çevresinde dönüyor. Buradan tam bu sokaktan girdiğimizde birçok mağazayla karşılaşıyoruz ve az önce çektiğim o bizim kaldığımız yer vesaire var. İran'ın ilk saat kulesi. Zerdüşt Tapınağı'na giderken hemen yol üzerindeki bu cami de Hazire Camii olarak geçiyor. Yani Yezd'in büyük camilerinden biriymiş. Yine çini işlemelerini vesaire çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Bir yandan da tur rehberliği yapıyorum arkadaşlar. Yani 5 kişiyi gezdirmek kolay değil. Bu minareleri bir değişik ama bunların. Böyle bir sürü eşya satan dükkan var buralarda da. Emir Çakmak Kompleksi 15. yüzyılda inşa edilmiş. Meydanın haricinde ise içerisinde çok fazla kervansaray, hamam, mağaza gibi böyle birçok şeyden oluşan böyle bir kompleks, yani aslında Emir Çakmak Kompleksi. Yakınlaşalım. Çok fazla balkon var ve Çin işçilikleri gerçekten mükemmel değil mi? Bu arada hazır Emir Çakmak Kompleksindeyken size bir şey söyleyeyim. Cengiz Han ve Timur imparatorlukları zamanında çok şehri yerle bir etti ve orada gerçekten yani yerle yeksan edip şehirden hiçbir kalıntı bırakmadı. Ama ikisinin de uğramadığı tek yer Yezd'miş. Yani çok önemli. O yüzden tarihi çok eskiye dayanılıyor. Yeniden yapılmamış bir şehir. O yüzden bir de benim kalbimde böyle çok güzel bir yere sahip oldu Yezd. O zaman kompleksin içerisinden kervansaraylara doğru
Gidelim. Bayağı tur rehberliği yapıyorum yalnız. Selam. Sağ olasın. İşte kompleksin içinde böyle mesela çay içebileceğiniz alanlar var. İşte sonracığıma kapalı gerçi. Niye kapalı bugün bilmiyorum. Çünkü bugün günlerden söyleyeyim size 21 Ekim Cumartesi. Ama Cuma günleri kapalı olmasına rağmen İran bugün hala her yer kapalı, anlamadım. Selam. Böyle çok güzel hediyelik eşyalar satılıyor, motifli motifli. Ve Yezd 5000 senelik bir tarihte olmasına rağmen çölün ortasında yer alıyor. Zaten o yüzden hiç kimse buraya saldırmamış. Bir yandan da bu arabalar buradan nasıl geçiyor ya? Bir yandan da gördüğünüz gibi burada tezekle toprağı karıştırıp, samanla toprağı karıştırıp kerpiçten evler yapmışlar. Yani aslında gördüğümüz evler 5000 yıl öncesine ait olmasına rağmen sapasağlam duruyor ve topraktan. Ama burada bazı yerlerde yıkılmış hayatlar da görebiliyoruz. Vay. Korkutucu duruyor. Bitmiş bir şehir var ama içeride galiba yaşam da var. Yani evet, buraya savaş uğramamış ama şehrin yaşadığı merkez dışarısında ise gerçekten çok bakımsız olduğu için çok fazla bina yıkılmış durumda. Ama yine bu arada diğer şehirlerde olduğu gibi özellikle Yezd'de daha fazla kendimi güvende hissettim. Yani insanların bakışları, anlatışları gayet yani rahatsız etmiyor. Hele yani bir kadın olarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki hiçbir erkek dönüp böyle yan gözle bile bakmadı. Ve görüyorsunuz yani başörtüsü falan takmıyorum. Ve benim ekibim. Ve Zerdüştlük Müzesi'nin, Zerdüştlük dinine ait müzeye geldik. Şu anda he built his buildings by money spent here. Mr. Marker was from India, okay, but his ancestors were Iranian people. Okay, old Zoroastrian. şu anda bulunduğum müze ise Zerdüştlük Müzesi'nin dışında Hintli bir adam olan Marker'ın yaptırdığı bir müzeymiş. Ve burada çok fazla yetim çocuğu okutmuş ve çok fazla yolların altından geçen paslar varmış ve bu pasları inekler kullanmış zamanında. Çünkü su bulabilmek için. Çok ilginç. Şimdi size çevireyim. Beni niye izliyorsunuz? Buradan tabii geçiş yok. ...40 metreden oluşuyormuş ve su yolu diyorlar buraya ve... Oo. Gidelim mi? Bunlar işte havalandırma için kullanılıyor ya. Yürüyelim bakalım. Bir de Zerdüştlerin olduğu, onların fotoğraflarının olduğu bir yer söylediler ama bulabilirsek. Müzenin içi gerçekten çok büyük ve bir Hindistanlı adamın çocukları okutmak için burayı yaptırmış olması çok özel bir şey değil mi ya? Yetimhane. Zerdüştlük bildiğiniz gibi tek tanrılı dinlerin ilki. Ondan sonrasında geliyor. Ve onlar için en kutsal şey ateş, toprak, hava, su, 4 element. Tahta diyesim geliyor Cem abi yüzünden.
Yani güzel. Ben de baktığınızda şu anda bir zerdüş gibi şalvar giymiş durumdayım. Ha bak. Düğün kıyafeti mi? Zoroastrian. Doktorlar galiba. Ya görüyor musunuz? Bütün mağazalar hep böyle kapalı. Bunların tatili öğle arası bildiğin 4-5 saat falan sürüyor bence. Her yer kapalı. Ateş Tapınağı'na gidiyoruz. Ve Zerdüştlük dininin olduğu, zaten çok güneş var. Biliyorsunuz Zerdüştlük dini dünyadaki ilk tek tanrılı dindi ve burada 1500 sene öncesine ait sönmeyen bir ateş var. Sürekli o ateşi harlıyorlar. Şimdi içeride onu da göreceğiz. Bu müzede Zerdüştlerin ilk müzesi. Hiçbir şey anlamadım ama devam edelim. Burada Ahura Mazda'nın heykeli bulunuyor ve Ahura Mazda Zerdüştlerin aslında peygamberi gibi söyleyebilirim. Yani yanlış tarif etmek istemiyorum ama okuduklarımı ve öğrenmeye çalıştıklarımı aktarıyorum. Burada onun motifini görüyoruz. İçeride ise Zerdüştler için şu an çok kutsal bir ateş var. Çünkü o ateş 1500 yıldır hiç sönmüyor. Size şöyle yakından da gösterebilirim. Bu tapınağın içerisinde bulunan, çok etkileyici. İşte burada görmüş olduğumuz ateş milattan sonra 427 yılından beri yanıyor. Ve saflığı temsil ediyor. 1500 yıldan bahsediyoruz. Şaka gibi değil mi? Bence benim videolarımı izleyenler çok şanslı. Ben işte 2,5 dolar verdim. Ama siz videoyu izleyip ateşi görmeseniz de olur. Hiçbir şey yok. Pahalı. Çok pahalı. Finish. Okey. Ama çok önemli bir yer daha var. Oraya da gideceğiz. Oradan sonra da videoyu bitireceğim ama o önemli yeri sakın kapatmayın gerçekten. Çünkü çok güzel. Çok önemli. Ben Akbaba diyeyim, siz anlayın beni. Ve burası... Çok bağırdım ya. Ve burası Yezdulu. Video çekemiyorum arkadaşlar. Amca ne yapıyorsun? Kus. Ve burası Yezdulu Camii. Akşam olunca gerçekten daha büyüleyici oluyor. Yine 15. yüzyıllarda yapılmış bir cami. Detayları görebiliyor musunuz? Çok büyük bir işçilik var burada. Hatırlıyorsunuz, tam oradaki saat kulesine yürüyüp hikaye orada başlamıştı. Ve şu anda da Yezdulu Camii'deyiz. Yanında başörtüsü yok. Sadece baf olduğu için hicap takmamızı istiyorlar. O yüzden içini gezdiremedim size. Ama birazcık da şu Yezdin, eski şehrin sokaklarında dolaşalım. Sonra da videoyu bitirelim. Sokaklar gerçekten çok keyifli. Şuraya bakın, rüya gibi.
Yez'de görebileceğiniz, tanıyabileceğiniz çok fazla yer var. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi Yez'in 5000 senelik bir şehir olması. Yani burada 5000 sene önce de bir yaşam vardı ve dünyanın en eski yaşam belirtileri olan şehirlerinden biri. Yani burayı videolarla vesaire benim anlatabilmem mümkün değil. Gerçekten Yez'de gelmeniz gerekiyor çünkü buradaki atmosfer çok farklı. Yez'de en önemli noktalardan bir tanesi de biliyorsunuz 3500 yıl öncesine ait Zerdüştlük dini. Şu an İran İslam Cumhuriyeti fakat hala Zerdüştlüğe dair çok fazla burada tapınak vesaire var. Ve Yez'le ilgili Zerdüştlüğü bilmeniz gerekiyor. Şehirde kaybolarak böyle saatlerce gezebilirsiniz. O zaman herkese iyi seyirler dilerim. Hoşça kalın.